Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yeşil mercimek ve karnabaharla muhteşem bir tarif paylaştım. Tek başına bile doyuran harika bir lezzet. Hem yapımı kolay hem de gerçekten de besleyici bir tarif. Tattığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Her zaman olduğu gibi lezzet garantisi vererek hemen tarifime başlıyorum. Toplam bir su bardağı dolusu yeşil mercimek kullanacağım. Yeşil mercimekleri önce ayıkladıktan sonra hemen bir tencereye aldım. Bol suda 2-3 defa yıkadıktan sonra üzerine tam olarak 1,5 bardak soğuk su ilavesi yaptım. Tencerenin ağzını kapatıyorum ve hemen ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve ara ara da kontrol edeceğim. Burada bir tane orta boy karnabahar var. İsterseniz hepsini yapabilirsiniz ama ben yarısını kullanacağım. Hemen ortadan ikiye kestikten sonra bu göbeğini alıyorum. Bu arada bu göbeği çok lezzetli oluyor. Hemen size kolay bir şekilde nasıl ayrılacağını göstermek istiyorum. Lütfen burayı çöpe atmayalım. İsterseniz sade veya zeytinyağı ve bol limonla afiyetle yiyebilirsiniz. Karnabaharların çiçeklerini bu şekilde kolaylıkla ayırıyorum. Eğer istersem tabii ki de bu karnabaharı saniyeler içerisinde bıçakla doğrayabilirim ancak bu şekilde ellerinizle çiçeklerini ayırırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Karnabaharları 2-3 defa yıkadım ve hemen bir süzgece aldım. Yeşil mercimeği de hemen kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekmiş. Kendi suyuyla piştiği için yani suyu içinde hapsi olduğu için yeşil mercimekler de çok lezzetli olacak ama kesinlikle dibine yanmasın. Lütfen ara ara kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekmiş ve ben bir 3 dakika sonra hemen ocağın altını kapatacağım. Tabii eğer yeşil mercimekler suyunu çektikten sonra hala pişmediyse bu çünkü cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Biraz daha üstüne soğuk su ilavesi yapabilirsiniz. Karnabaharları büyük bir tepsiye aldım. Sergi kalınlığı ince olması gerekiyor. Yani üst üste çok fazla karnabahar olmaması gerekiyor ki güzelce kızarsın, lokum gibi pişsin diye ve şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. Ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Çok az miktarda zerdeçal ilavesi yaptım renk versin diye. Kırmızı toz biber çok yakışıyor. Daha fazla kullanabilirsiniz ama diğer baharatlarını çok fazla kullanmanıza gerek yoktur. Çay kaşığının ucuyla kullanmanız yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı silme tuz ilavesi yaptım ve şimdi güzelce karıştıracağım. Baharatların karnabahara eşit bir şekilde dağılmasını istiyorsanız aynen benim gibi elinizle bu şekilde karıştırabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 45 derecelik fırın ayarında ortalama 40 veyahut 45 dakikanın içerisinde nar gibi kızaracaktır.
Evet, artık fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve pamuk gibi de pişti. Çok güzel bir lezzeti var. İsterseniz sadece bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Ama ben biraz sonra yeşil mercimekle buluşturacağım ve lezzetinin 4-5 katı arttıracağım. Yeşil mercimekle gerçekten de muhteşem bir uyumu var. Keşfettiğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, yeşil mercimekleri de ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Tek başına bile doyurucu muhteşem bir tariftir. Tatmanız yeterli. Sadece bunu söyleyebilirim. Vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Şimdi hemen yoğurdunu hazırlıyorum. Yoğurdu güzelce karıştırdım. İçine 2 diş sarımsak ilavesi yaptım. İsterseniz sarımsak miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Hemen fırından çıkarttığınız gibi sıcak servis yapabilirsiniz. Bu arada kalan olursa üstünü güzelce kapatıp yoğurdun da üstünü kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman hemen bu şekilde servis yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Çok az miktarda yağ kullandık. Yeşil mercimeği kendi suyuyla pişirdik ve karnabahara bir miktar baharat ilavesi yaparak lezzetini artırdık. Fırında da pişirdiğimiz için gerçekten de çok lezzetli oldu. Tabii ki de fırın kullanmak istemeyen izleyicilerin bu karnabaharı benmari usulü olarak da pişirebilirsiniz. Tercihi tamamen size bırakıyorum ama fırında kesinlikle daha da lezzetli oluyor. Üzerine bol sarımsaklı yoğurt ve zeytinyağını biraz kızdırdıktan sonra nane ilavesi yaptım. Yani naneyi birazcık yaktım ve bol miktarda üzerine biraz sonra dökeceğim. Nane ve yeşil mercimeğin uyumu gerçekten de muhteşem. Tek kelimeyle efsane bir tariftir. Sadece bir defa tatmanız yeterli olacaktır. Çok eminim her zaman yapacağınız bir lezzet olacaktır. Hem doyurucu, hem bol vitaminli, hem de yapımı çok kolay. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.